Gençler selamlar herkese Kanada'dan. Nasılsınız? Bugün dışarıya çıktım. Bisikletle beraber etrafı turlayacağız. Hava çok güzel. Nisan'dayız. Karlar daha yeni erimeye başladı. Havalarda biraz ısınınca hemen dışarıya çıkalım dedik. Bu sefer mikrofonu aldım. Ya kafama taktığım kas çok fazla büyük ama ya beni böyle idare ediyor işte ya. Normal bir kask. Aslında bayağı bir büyük. Markette çok fazla seçenek yoktu ondan dolayı. Bunu aldım. Şu anda gördüğünüz böyle bir güzel bir parktayız. İşte karlar eriyor falan filan böyle güzel. Etrafta gördüğünüz üzere aslında kimse yok yani. Şimdi böyle de bir şey var. Burası aslında Edmonton'un güzel mahallelerinden, pahalı mahallelerinden. Parkta işte birkaç kişi var sadece. Gördüğün gibi basketbol, futbol sahası işte buz hokeyi alanı vesaire var ama kimse yok. Kimsecikler yok. Şurada salıncakta sadece birkaç kişi var. Neyse çok önemli değil. Biz böyle yine bisikletle çıktık. Etrafı dolanacağız beraber. Etrafı göstereceğim. İşte biraz böyle havadan sudan konuşuruz. Çok fazla izleyen yok videolar. Zaten öyle çok izlenmelik videolarda değil sanırım. Yani sadece Kanada ile ilgilenen kişiler falan herhalde bakar. O da işte binlerce kişi izleyeceğini küçük bir kitleye hitap etse de yeterli. İnsanlar gelsin. Normal, gerçek, güncel bilgileri alsın yeterli. Yani YouTube'da bence zaten 100 kişiye, 1000 kişiye bile erişmek bence çok büyük bir şey. Yani oturup da düşünsene önünde 1000 kişi seni izliyor. Tabi bu kişilerin kaç kişinin seni ne kadar işte sürede izlediği de önemli. Yani neyse ben elimden geldi değil de yani içimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Etrafı gösterelim, konuşalım işte. Birkaç kişi bana Instagram'dan yazdı işte vize nasıl alırım vesaire diye. O işlerle alakalı zaten çalışmalarım var. Onları da ilerleyen dönemlerde yapacağız diye düşünüyorum. Gerçekten hava güzel ama bazen esiyor. Şimdi aşağıya böyle suyun olduğu yere gideceğiz. Ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için susuz, denizsiz yapamıyorum. Böyle de bir gerçek var maalesef. Birkaç kişinin sorduğu soru şu işte Kanada'da giderler nasıl işte orada geçinebilir miyiz vesaire. Şimdi arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse dünyada bütün her yerde şu anda giderler yükseliyor. İşte savaştır, mavaştır. Covid'den sonra böyle bir şey oldu. Her yerde bir büyük bir sıkıntı var. Ama bu Kanada'da etkiliyor bundan. Kanada'da etkileniyor, Amerika'da etkileniyor. Yani her yer etkileniyor ama tabii Türkiye ile kıyaslamak biraz daha saçma olur. Şimdi Türkiye ile Kanada'yı kıyaslayamazsın. Kanada tabii ki de önde olacak. Avrupa'yı kıyaslamazsın. Tabii ki Avrupa'da önde olacak yani. Biraz çıkalım, turlayalım. Dediğim gibi suya doğru gideceğiz. Buralar benim sevdiğim yerler. Yani Kanada tabii ki de Türkiye'den daha iyi arkadaşlar. Yani bence Türkiye'nin batısındaki herhangi bir ülke bence Türkiye'den zaten daha iyidir. Ya Bulgaristan, Romanya falan onları saymıyorum ama böyle Avrupa'ya doğru gittikçe her yer Türkiye'den bir tık önde yani bu normal bir şey. Türkiye ile Kanada'yı da kıyaslamak tabii ki de saçma. Kanada ile mesela Norveç'i kıyaslayabilirim. Kanada ile Amerika kıyaslanabilir. Kanada ile ne bileyim yani bir İngiltere kıyaslanabilir ama Kanada ile Türkiye'yi ben kıyaslayamam ki abi. Kanada tabii ki de önde olacak. Böyle de bir gerçek var. Bunlar önemli değil. Yani Kanada'nın gerçekleri hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar nedir işte? Kanada'da gerçekten hayat sizce pahalı mı? İşte özellikle mesela Edmonton'da mesela yaşamak. Şimdi ben Edmonton'da yaşıyorum. Edmonton Alberta'nın başkenti. Ama başkent falan dediğime bakmayın çok da bir havası yok yani. Biz aşağıya suya doğru gidiyoruz. Her yerde bataklık gibi şu anda. Tamam aşağı ineceğiz biz. Şimdi Edmonton'da yaşamak ne kadar tutuyor? İşte bunu tamamen ben kendi yaşadığım tarzda anlatacağım. Ben arkadaşlar direkt Edmonton'a geldim. Çünkü Edmonton en ucuz varyanttı. Yani en ucuz seçenekti.
Diğer yerler biraz daha pahalı. Şimdi genelde insanlar Toronto'yu biliyor, Vancouver'ı biliyor. Ottawa'da yaşayanlar var, oraları bilenler var. Toronto'yu neden biliyor? Çünkü genelde bütün Türkler orada. İlk başlarda bütün herkes oraya gelişti. Arkadaş akrabası falan olduğu için. Ya da işte Amerika'dan, sınırdan kaçak gelenler ee, Toronto'yu tercih ediyor. Ondan dolayı Toronto biraz daha popüler. Ben size Edmonton'la alakalı bilgiler vereceğim. Siz bunları Toronto için mesela fiyatlar açısından biraz daha yüksek olarak düşünün yani. Mesela Toronto'da mesela vergi de yüksek. Alberta vergi biraz daha düşük çünkü burada kışlar çok uzun geçiyor. Kar çok fazla. Hava soğuk vesaire. Şimdi Kanada'da dışarıdan bakınca böyle hep çok rahat, işte para bol, hayat kolay gibi gösteriliyor ama işin gerçeği böyle değil. Yani ben de şahsen gelmeden önce Kanada biraz daha kolay diye düşünmüştüm, işte biraz daha para herhalde kolay kazanırız diye düşündüm ama öyle değilmiş. Onu anlamış olduk. Murat biraz yavaş gidiyorum araba falan çıkmasın vesaire diye. Bulunduğumuz bölge çok güzel. Evler falan çok güzel gördüğün gibi. Buradaki ev fiyatları bence 1 milyona yakındır. 1 milyon Kanada dolarını diye düşünüyorum. Şimdi ben burada yaşıyorum abi. Çalışıyorum. Tüm giderleri birebir yaşıyorum. Ondan dolayı da size tamamen filtresiz, işte üçüncü kişiden duyma değil de direkt kendi yaşadığımdan bahsediyorum. Şimdi Edmonton Kanada'nın diğer büyük şehirlerine göre biraz daha böyle uygun sayılır. Mesela Toronto ya da Vancouver gibi yerlere göre kiralar daha düşük. Ama bu çok da ucuz olduğunu yani olduğu anlamına gelmiyor. Kiradan mesela başlayalım. Şimdi ben mortgage'im falan var benim. Ondan dolayı konulara çok fazla girmeyeyim. Onları ben farklı bir konuda, farklı bir videoda anlatayım. Daha detaylı şekilde. Mesela kiraya gelecek olan arkadaşlar. Ben buraya 2022'nin sonuna geldiğimde 2 odalı bir ev tuttum. 2 artı 1. Güzel bir daire. Bunun fiyatı ben tuttuğum zaman 1300 dolardı. Artı 50 dolar da otoparka veriyordum. 1350 dolara geliyordu. Sonra ikinci arabamız oldu. 1400 dolara geldi. Bunun içinde elektrik yok, doğalgaz var, su var arkadaşlar. Genelde burada dairelerin içinde bunlar dahil oluyor. İnterneti de ekleyecek olursak, güzel bir yerden çıktık, evet. Buradan daha önce gelmemiştim. Şimdi buradan ormana gireceğiz. Şimdi elektriği de ekleyecek olursak mesela kira işte 50 60 70 dolar falan geliyor yani elektrik şeyi ücreti. İnternet ekle işte abonman al. 70 dolar da oradan gelsin. Yani 100-150 dolar oradan da geliyor. Ediyor sana işte 1500 falan. 1500-1600. Ama bu bahsettiğim benim 3 sene önce falandı. Şimdi kiralar biraz daha yükseldi. Benim 1300 dolarlık olan kiram bir anda bir sene sonra 1500 oldu. 1500'den sonraki sene ise 1700 oldu. Hani Türkiye'de diyoruz ya sürekli işte kirayı yükseltiyorlar falan diye. Burada da öyle. Burada da yükseltiyorlar. Yükseltmiyorlar değil. Ha tabi bu konuma falan göre değişir. Mesela Edmonton'da işte bir Hintlilerin yaşadığı bir bölge var. Hintliler, Pakistanlılar falan. Bir işte Arapların genelde işte bu Middle East dediğimiz taraf, o taraftan gelenlerin yaşadığı taraf var. Zencilerin yaşadığı bölgeler. Bir de beyaz kanlıların yaşadığı bölgeler. Merkez var mesela. Merkez genelde ucuz olur ama her yerde homeless'lar olur. Çok fazla yaşanmaz. Yani tavsiye etmiyorum. Bekar olan adam için yaşayabilir. Çocuğun yoksa yaşayabilirsin. Öğrenciysen yaşayabilirsin. Biraz daha ucuz ama mesela West tarafları biraz daha güzel oluyor. South West tarafları. Yani biraz daha Kanadaların olduğu. Ee, Şimdi nereye gideceğiz? Bir fikrim yok. Böyle bir yere geldik. Sağ tarafa gittiğimizde orada merdivenleri iniyor. Ama benim bisiklet yolunu bulmam lazım. Bir deneyelim. Yani şu anda kiralarda işte herhalde bir tek odalı daire tutsam 1200 dolar filandır. 1200-1300 dolardır. 2 artı 1 tutayım desen 1400-1500 dolardan başlar. Yerine göre değişir. Bunlar tabii ki hepsi daire. Şimdi şöyle bir yere geldik ama burada
Aynen, burada bir merdiven var. Burada bisikletle giriş yok ama ben yine de size buradaki manzarayı göstereyim. Böyle bir yerdeyiz. Sular eriyor. Benim şuradaki köprüye gitmem lazım ama yolu bulamadım. Hey. Nice bike you got. Ah. That one cost It's like 1200. 1200. Yeah. That's a good deal. Well, it's not very good actually. Not very good. No, Looks good though. yeah, I ride it like maybe couple months, but it's not very good. I didn't like it. No, right? Yeah, like good ones is cost maybe 30, 35 something, but it's good for now. Yeah, thank you. Yeah, you as well. Amcamız orada güneşleniyor. Kadınlar yürüyor falan. Böyle bir yer. Burada çok uzun bir merdiven var. Buraya yürüyüşe geldiğimde falan aşağı doğru iniyoruz ama o merdiven insanı bitiriyor yani. Burada yaşlılar falan aşağı birkaç kere iniyor çıkıyor falan. Bayağı bir aslında zor bir merdiven. Bu tarafa doğru gidersek nereye gideceğiz? Bir de ona bakalım. Orada da diyor merdivenler var. O zaman hiç buraya gitmenin de anlamı yok. Bisikletli yolu nerede arkadaş? Bir ona... Orada da merdiven var. Neyse çok fazla zorlamayalım. Biz buradan yola çıkalım tekrar. Şimdi bu videoyu ben evde de yapabilirdim. Evde oturarak masa başında. Ama ben aynı videoyu yani şimdi internetten araştırıp başka bir ülke için de konuşabilirim yani. Ama bana böyle daha mantıklı geliyor. İşte dışarıyı gösteriyorsun. İnsanlar geliyor geçiyor vesaire. Onlara bir merhaba diyorsun. Hello. Hello. Ya burada da şu var yani hani bizim Türkiye'de selam verirsin. Somurtkan cevap verirler. Burada da var abi yani. Size öyle illa Kanada güzellemesi ya da işte Avrupa Kanada Amerika güzellemesi yapmayacağım. Yani ne gözüküyorsa o. Düşmeyelim şurada. Yani burada da var abi somurtkan insanlar, ruh hali değişenler ve bana göre gerçekten burada ruh hali bozuk olan çok fazla insan var herhalde. Belki de ya uyuşturucu kullanımından, yalnızlıktan falan olabilir diye düşünüyorum. Genelde ruh hali sıkıntılı insanlar var yani. Neyse arkadaşlar çok fazla uzattık. Çok fazla uzattık. FedEx bize yol verdi. Tamam kiradan bahsettik çok güzel şekilde. Kiraya dediğim gibi abi 1300-1500 dolar falan verirsin bir şekilde işte geçinirsin ama benim dediğim tabii ki de daire fiyatı ev değil. Şu anda etrafta olan müstakil evlerden tutmak istesem 2-2,5-3 falan tutar diye düşünüyorum. Belki de daha fazla tutar. Ya abi zaten bu bilgiler buraya yeni gelecekler için lazım. Yeni gelecek adam da ev tutmasın zaten hesabın şaşar. Çok fazla zenginsindir vesaire. O zaman da zaten abi Edmonton'a gelme. Kanada'ya gelme. Kanada'ya geliyorsan Edmonton'a gelme zaten işin olmasın. Bu kadar da net ve açık söylüyorum. Hala karlar erimiyor. Şu anda bugün Nisan'ın 10'u. Bu da eve gidiyormuş. Tamam. Şimdi yeni gelen arkadaşlar var mesela Türklerden. Bazıları burada oda kiralıyor, ev kiralamıyor. Mesela 2 kişi eve çıkıyor. 2 kişi mesela 700-800 dolara verip bir daire çıkabiliyorsun. Yani bekar olanlar için biraz da hayat basit arkadaşlar tabii ki de. Biraz daha böyle tutumlu yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında çocuklu aileler için işte biraz daha pahalı olabiliyor. Şimdi kışın burada faturalar fazla geliyor. Burada şöyle bir şey var. Eğer sen evde yaşarsan suyu, ısınmayı kendin veriyorsun. Ama eğer dairede yaşarsan dairede genellikle bu para kiranın içinde oluyor. Böyle bir artısı var. Kışın çok uzun geçiyor, çok soğuk oluyor. Dairede yaşamak biraz daha avantajlı. Dairenin artısı da
Bu şekilde. Şimdi gidelim ikinci büyük gider. Market yemek alışverişi. Marketlerde genelde arkadaşlar Türk ürünleri bulabiliyorsunuz. İşte bütün Türkiye'nin konuştuğu şey ya et çok pahalı, oralarda çok ucuz. Arkadaşlar burada aslında et ucuz değil. Yani alabilirsin tabii ki de ama ucuz değil, emin ol buna. İşte tavuk 20 dolar falan desem mesela kilosu. İşte et biraz daha pahalı. Ama alabiliyor musun? Alabiliyorsun tabii ki de. Mesela bazı sebzeler Türkiye'ye göre daha pahalı olabiliyor. Ama ilginç şekilde de bazı ürünler daha da uygun oluyor. Böyle de bir şey var. Yani benim ortalama aylık giderim mesela bir iki kişi düşünecek olursanız 700, 800, 1000 dolara falan gelebilir. Tabii bu senin nasıl besleneceğine falan değişir. Abur cubur mu yersin, alkol mü alırsın işte sürekli et proteini mi beslenirsin ya da vejetaryen mısın vesaire bu değişir. Ama bak buralarda şöyle bir artılar var. Bunlardan herkes bahsetmez. Buraya geldiğinde mesela çalışmıyorsan hemen gidip gıda yardımına falan başvuruyorsun. Oralardan yemek alabiliyorsun. Sana aylık falan böyle işte erzak veriyorlar yani. İşte oralarda ne oluyor? Kuru bakliyat vesaire. Hindi mindi çok nadir verirler. Genelde yılbaşlarında falan veriyorlar öyle şeyleri. Ama yemek yardım alabiliyorsun. O da seni bir 200 dolardan falan kurtarır herhalde aylık. Aslında yardım alabileceğin çok fazla yerler var. Ve bu Kanada'nın, Amerika'nın bütün şeylerinde var bu olaylar. Genelde işte kiliseler falan verir ya da böyle bazı kuruluşlar falan oluyor. Onlar size yemek yardımı yapıyor arkadaşlar. Tabii bu senin aylık giderine falan göre değişir. Bir maaşın yoksa, bir işte gelirin yoksa yemek yardımı yaparlar. Bak bu bilgiyi de kimse size vermez. Bu da böyle bir bilgi olsun size. Şimdi bu arada dışarıda yemek konusu da önemli arkadaşlar. Burada genelde Türkiye'deki böyle çok fazla yemek yiyebileceğin yer, restoran yok. Genelde restoranlar, kafeler falan hep böyle arabayla gidilebilecek uzaklıktalar. Yürüyerek gidemiyorsun. Hepsi uzak böyle birbirlerine falan. Ve pahalı, ucuz değil. Yani bir mesela Türk restoranlarına falan gitmek istesen 25-30 dolar mesela bir menü. Ama o menü seni bayağı bir doyurur. Mesela bir atıyorum porsiyon tavuk döner ya et döner. İskender miskender, Adana kebap bilmem ne 25-30 dolardır abi bunun fiyatı. Ve burada Türkiye'deki gibi fiyat aralıkları öyle çok saçma sapan değil. Mesela bir restoranda 22 dolarsa diğer restoranda da maksimum 23'tür. Biraz daha lüksüne gidersen de 25 olur yani. Bu işin raconu burada bu şekilde. Ama sürekli işte dışarıda yemiyorsun. Çünkü dışarıda yemek biraz daha pahalı. Onun dışında genelde insanlar evde yemek yapıyor. İşte şimdi ben mesela bütün dünyada hangi şehre gidersem gideyim genelde McDonald's'tan bir Big Mac fiyatına bir bakarım. Ona göre ülkenin, şehrin fiyatının analizini yaparım. Çünkü o genelde ülkenin ne kadar pahalı ya da ucuz olduğunu gösteriyor. Yani bana göre benim kararım, düşüncem bu şekilde. Ya burada mesela bir Big Mac menü alsan 12 dolar falan. Bunların hepsi Kanada doları. Ama dediğim gibi bir Türk restoranına gitsen ya da bir restorana gitsen fiyatlar 20-30 dolar falan arkadaşlar. Genelde işte tip veriyorsun. Tabi bunların hepsi KDV hariç. Üstüne bir de %5 vergi veriyorsun. Bak Alberta'da vergi %5. Ama sen buradan gidip de işte Toronto'da falan yaşarsan Vancouver'da herhalde de oralarda %13, %15 falan olması lazım ama Edmonton gördüğün gibi ben Vancouver'a falan gittim. British Columbia'ya gittim işte bu Kelowna falan taraflar abi oralar çok güzel. Yani eğer ben Kanada'da kalırsam kesinlikle yani yaşayacaksam oralarda yaşarım. Çünkü Edmonton gerçekten biraz hayatı sana zindan ediyor. Yani biz genciz daha şimdi bir emekli falan olsak buralarda yaşarız. Sürekli işte kışı geçirirsin. Evde oturursun işte soğuk havada falan. Böyle otur keyfine bak tamam. Ama abi biz daha genciz ya. İyiyim. İyi, iyi. İyi, iyiyse iyi. Yani Çok iyi. sıkıntı yok o zaman. İyiyim lan. Yani biraz bir dışarıya bakalım işte insanlar falan havalar nasıl bilmem ne değil mi yani? Neyse bu da öyle bir konu ama oralara da sonra geleyim çünkü oralar biraz daha pahalı. BC tarafları. Başka bir konu arkadaşlar ulaşım konusuna gelelim. Şimdi
Biliyorum Türkiye'de araç pahalı. Ben Türkiye'de yaşadığım zaman araba falan almıştım ama evet pahalı. Bak mesela adam Range Rover'ın üstünü açık bırakmış. Çıkmış gitmiş. Biliyor ki burada hiçbir şey olmayacak. Ya çok nadir olaylar olabilir. Çok nadir birisi gelip içine bir şey atabilir, çalabilir. Yani çok nadir olur ama yani çok nadir. Ya olabilir, evet, olur. Neden olmasın? Olabilir ama çok nadir olacak şeyler. Yani bunu da saklamaya gerek yok. Şimdi ulaşım konusu arkadaşlar. Evet, ben Türkiye'de 2018 yaşında, pardon, 2018 yılında yaşadım. Ukrayna'dan mezun oldum. Geldim. Yaşadım, evet. O zamanlar asgari ücret sanırsam 2200 falandı ama benim maaşım 3000 lira, 4000 lira falan da hatırlıyorsam. Hatırlamıyorum pek tam. Yani ben 10 aylık falan maaşımla bir araba almıştım yani. Bir Volkswagen Scirocco almıştım hatta. O zaman alabiliyordun ama o zamanlar biraz daha iyiydi. Şu anda biliyorum, evet. Gençler boşuna kızmayın. Biraz daha pahalı, biraz daha zor yaşam. Biliyorum, farkındayım. Herkes farkında. Zaten farkında olduğun için sen bu videoyu izliyorsun. Ben de bu videoyu çekiyorum. Onda hemfikiriz. Ya şimdi burada da şöyle bir şey var. Burada evet arabalar ucuz. Ama çok standart arabalar çok ucuz, tamam mı? Öncelikle. Yine geldik abuk subuk bir yere. İnşallah bir merdiven falan çıkmaz. Neyse yani arabalar evet abi ucuz. Araba alabiliyorsun. Ben geldim buraya mesela ilk arabam Dodge Journey'di. 2013 model. 200 küsür bin kilometrede. Ben o arabayı 7.000 dolara almıştım. Bir tane Arap'tan aldım. İşte yani geldi yanıma selamünaleyküm brother bilmem ne falan yaptı. Bizi kandırdı güzelce işte din bilmem ne ayağına. Oysa ki araba mesela ben 3-5 ay sonra bir anladım. Arabanın normalde işte 4.000-5.000 dolar falanmış yani. Ben zaten o arabayı sonradan 6.000'e çok zor sattım. O da galeriye sattım. Bu da ayrı bir konu. Yani neyse arabalar ucuz. Evet. 1000 dolar da araba alabilirsin. Ama sorunlu olacak tabii ki de. Kilometresi yüksek olacak. 3-5 bin dolara da bir şeyler alabilirsin. Buralar buzlu biraz. Biraz daha yavaş inelim. Mesela yani senin hayalindeki işte BMW arabalar falan buralarda ucuz. Evet ama şöyle mesela benim kendi görüşüm arkadaşlar. Şimdi sen buraya geldiğin zaman sen yeni geldiğin için heveslisin BMW, Mercedes falan arabalara. Zaten onları sen almayacaksın. Yani almaman lazım zaten. Yani alırsan bu senin kendi zaten kararın. Almaman lazım. Birinci o. Ulan her yer buz. Aa, çok kötü. Çok kötü ya, her yer buz. Buraya inersek çıkamayız. Ah, bizim oralardaki Belgrad ormanlarına benziyor burası. Düşmeden arabadan indim, bisikletten. Bakayım. Aa, bu yol çok uzunmuş ya aşağı. Çok uzun bu yol. Aşırı uzun. Aşırı uzun buraya. Götümüz yemez. Biz abi araba konusundan devam edelim en güzeli. Yani sen buraya geldin heveslisin, evet. Mercedes'e binmek istiyorsun. C kasa falan böyle. BMW 3 kasa binmek istiyorsun. Evet. Abi şöyle bir şey var. Şimdi sen buraya geldin ya. Sen ne yapacaksın? Hemen böyle kolay işlere işte abanacaksın. Nedir bu işte? Ee, ne olabilir? İşte Uber'dir işte. DoorDash'tir. Kargoculuk, kuryelik falan filan böyle. İnşaatlı çalışayım diyeceksin. İşte şoförlük yaparım filan. Abi evet o arabaları alabiliyorsun ama mesela bir Mustang alabilirsin, evet doğru. Krediyle alacaksın zaten. Buradaki bütün herkesin arabası kredili. Benim arabam da kredili. Bir sene kredisi kaldı. 10 bin dolar falan kredisi kaldı. Ama herkesin arabası kredili. Bak böyle bir gerçek var. Avrupa'da da öyle, burada da öyle. Yani sizin gördüğünüzde o işte story falan atıyorlar ya, işte atıyoruz böyle BMW biniyoruz, Mercedes. Abi hepsinin ki zaten kredili. Kimse burada cash araba almıyor. Zaten cash araba almak biraz saçma. Çünkü çok fazla kampanya falan yapıyorlar yani. Arabayı zaten cash fiyatına 3-5 senelik taksitle alıyorsun. Ya da işte çok az bir faiz koyuyor üstüne. Öyle alıyorsun. Ondan dolayı genelde arabalar kredili ama abi şimdi sen mesela buraya geldin, bir restoranda garsonluk yapıyorsun ya da işte kukluk yapıyorsun falan, böyle yemek pişiriyorsun. Ama ben oraya şimdi Mustang'le ben gitmek istemem yani. Mustang'le benim restoranda ne işim var? Bir ofiste falan çalışırsın, böyle güzel bir yerde çalışırsın. Bir Mustang alırsın, Mercedes'ini alırsın işte BMW falan. Güzel bir Jeep alırsın. Öyle gidersin. Yani benim tercihim, düşüncem bu şekilde. Ama tabii ki de almak istersen alabilirsin. Arabalar ucuz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada arkadaşlar senelik vergi yok. Vergi denen bir şey yok. Yani Türkiye'de olduğu gibi vergi yok. Sen burada arabanı alıyorsun. Bir tane plaka alıyorsun arabaya. Arabana biniyorsun, basıyorsun, gidiyorsun. Bitti. Arabana benzin atıyorsun. Olay bu kadar. Şimdi benzin fiyatları çok fazla yükseldi. Türkiye'de de yüksek biliyorum.
Şimdi bu yokuştan biraz daha çıkmaya çalışacağız. Evet, çıkabiliyoruz ama fena kayıyor ha. Kışın mesela arkadaşlar 1 dolar falandı benzin gerçekten. 1 dolar falan ama şu anda 1,74 oldu. Ya bu İran'daki savaşın, yani ben ne yapayım şimdi, beni burada niye etkiliyorsun ki abi? Yok Ukrayna savaşı, yok İran savaşı. Yani bir bırakmadılar ki bir doğru düzgün yaşayalım. Ya Alberta zaten burası petrol şehri. Her yerde petrol işi var. Her yerde petrol var. Ama burada bile fiyatlar yükseliyor. Yani çok problem arkadaşlar. Bütün dünya problem. Neyse bunlara gelmeyelim. Can sıkmaya, kafa sıkmaya, kafa ağrıtmaya gerek yok. Bu arada da yokuşa çıktık. Pedal çevirmiyorum ama. Elektrikli motor sayesinde çıkıyorum. Burayla uğraşamayız abi. İnsanlar yürüyor. Kadın güneşleniyor falan bilmem ne. Hey. Yalandan şöyle selam verelim de işte zararsız olduğumuzu görürsünler. Bir bakıyor abi Middle East. Zaten eşkal baksana, eşkal direkt Middle East'ten gelmiş abi. Neyse burada çok fazla discrimination yapıyorlar yani. Yadırgama mıydı neydi? Yani başka millettensin diye hani şey yapıyorlar ya işte peace işte we love everybody bilmem ne yalandan yapıyorlar işte. Biz herkesi seviyoruz işte eşin meşine hiç fark etme. Abi yalan dolan. İnanmayın burada herkesi yani yarı yarıya diyebilirim. Ama genelde sevmiyorlar. Çünkü sürekli immigrant geliyor. Yani normal. Abi konular çok dağılıyor. Buradan gelelim araba konusuna tekrardan. Araba konusuna geldik. Arabayı aldın abi çok güzel. 10 bin dolar güzel bir araba aldın. 10 bin dolar şu anda Türkiye'de Türk parasıyla 320 bin lira yapıyor. 320 bin liraya sen burada normal bir arabanı aldın ilk geldiğinde. Abi olay nerede patlıyor biliyor musun? Olay sigortada patlıyor. Yani mesela şu anda sigorta pahalı olmasa ben arabamın evin önüne bir 3-4 tane araba koyar. Mesela bugün hava güzel. Bugün mesela üstü açık arabamı dolaşırdım. İşte yarın kar yağdı. Travma binerdim. Öbürsü gün bir şey oldu ona biner. Yani böyle bir takılırdım yani. Ama abi sigorta çok fazla. Şimdi ben sıfır arabamı aldım Volkswagen. Sigorta yaptırmadan zaten salon galeriden çıkartamıyorsun. Çünkü araba sıfır. Arabada kredili olduğundan dolayı banka izin vermiyor. Sigortacıya soruyorum bana 300, 400, 500, 600 dolar para çıkartıyor ama bu aylık. Aylık parası yani. Bunun da nedeni şu. Abi sen burada yenisin. Senin sigortan ehliyetin yeni. Sen işte Türkiye'de 10 sene arabada sürmüş olsan, 20 sene de sürmüş olsan fark etmiyor. Çok fazla para biçiyorlar. Bazı sigorta firmaları senin ehliyetini tanıyor. Eskiden işte sürmüş olduğunu falan. Ama fark etmiyor abi. Fiyatlar çok fazla oynamıyor. Yani benim mesela sigortam 300 küsür dolar. Bu aylık senin tutarın. Ama sigortadan kastım yani full kasko. Anlatabiliyor muyum? Yani full. Yani sen çarpsan da başkası da çarpsa bilmem ne kim suçlu olursa olsun bütün arabanı her şeyini kapsıyor. Zaten bunu yapmadan da sen sıfır arabayı salondan çıkartamıyorsun. Ama sigorta ücreti çok fazla. Hemen ikinci el bir araba alsam, sigorta yaptırsam, kasko değil sadece sigorta tek taraflı. Bunun da ücreti oldu bana 150-180 dolar falan. Sen eğer bütün her şeyi böyle çok böyle minimum falan indirsen belki aylık böyle 80-100 dolar falan gelir. Ama bana göre bu da bir fazla ücret. Yani ben hatırlıyorum Ukrayna'da mikrofon duruyor değil mi lan? Düştü sandım. Ukrayna mesela arabamı ben senelik 50 dolara 100 dolara falan sigorta yapıyordum ya. Çok çok saçma fiyatlar. Mesela ben yani hayalimdir bir Range Rover arabaya binmek. Param yetiyor. Alabiliyorsun. Krediyle de alabilirsin. Kredisiz de alabilirsin. Ama abi almadan önce 3 tane araba buldum. Yani almadım da alırız yani. Alma arifesindeyken 3 tane araba buldum. Porsche Panamera 2013 model. Range Rover 2015-2016 modelde hatırlıyorsam. Başka ne buldum? DMM'ydi galiba ya ama hatırlamıyorum. Onu sallamayacağım. Ben bunları almadan önce sigortacımı aradım. Ya dedim ki böyle böyle. Bizim sigorta ücreti ne çıkar ne olur? Aylık ben ne ödemek zorunda kalacağım? Bana söyledikleri ücret şu. Panorama için aylık 600-700 dolar falan fiyat biçtiler. Range Rover için ise 800 dolar. 800 dolar ya sen manyak mısın? Sen 800 dolar buna versen zaten ben 2 senede tekrar bir tane daha Range Rover alıyorum yani. Araba zaten 30 bin dolar desen. Sigortayı veriyorsun zaten 2-3 senede bir araba parası daha. Yani senin o arabaya
ucuz fiyatlarla sigortaya az para verebilmen için 50 yaşında falan olman lazım. 50 yaşında falan olursan evet az para verirsin. Az sigortayla arabaya binebilirsin. Yani arkadaşlar durum bu. Kısaca özet verecek olursak arabalar ucuz, sigorta pahalı. Evet, hepimiz güzel arabalara binmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de binemiyoruz. Senin Türkiye'de böyle bir güzel bir yerdeyiz. Köprünün üzerinde. İlerisi yine buz gibi gözüküyor ama gidelim, gezelim. Sıkıntı yok. En kötü yani. En kötü elimizi alır şey yaparız. Devam ederiz. Önemli değil. Video çekiyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Yurt dışında zaten en büyük problem bu. Dertleşme falan sıkıntım var. Bütün herkes farklı dil konuşuyor abi. Sen İngilizce ne kadar dertleşebilirsin ki? Daha demin adam bisikleti güzelmiş diyor. Ya işte güzel ama diyorum ama çok beğenmedim diyorum işte diyorum. Onu söyleyene kadar 100 tane takla atıyorsun. Adam neden beğenmedin diyor. Ya abi işte cart curt yapı bak ses yapı alttan filan. Bunları anlatamıyorsun ki adama yani. Cart curt filan yapıyor desen nerede anlayacak? Dur bakalım birisi mi aradı bizi? Evet bir arama aldım. Yine iş görüşmesi için. Yani çalışıyorsun ama yine tabii ki daha güzel işler arıyorsun. Daha güzel maaşlar falan. Sürekli mücadelen devam ediyor. Mesela 3,5 senedir buradayım. Hala işte bir üst seviyeye olma çalışıyorsun. Yani neden olmasın diyorsun. Deniyorsun. Mücadele ediyorsun. Mücadele her yerde var. Yapacak bir şey yok. En son nerede kaldım hatırlamıyorum ama sigorta konusunu bir şekilde aşmış olduk arkadaşlar. Yani sigorta böyle biraz pahalı. İşte yani burada belki de havalar işte soğuk, buzlu, kar çok fazla olduğu için olabilir. Arabanın markasına, rengine göre falan değişiyor sigorta ücretleri. O da olabilir. Hatta şunu duydum yani senin oturduğun mahalleye göre bile kaza oranına göre vesaire bile fiyatlar değişiyor. Yani sigorta fiyatları böyle. Ulaşım illaki yapmak zorundasın. Çünkü Amerika'da, Kanada'da ulaşım büyük bir problem her yerde. Metro falan yok. Otobüs falan yok. Zaten Edmonton'da hiç yok. Bu konuya böyle bir geçelim. Bu konuda anlamış oldun zaten. Bunlar arkadaşlar en güncel bilgiler. En böyle şeffaf şekilde anlatıyorum. Şimdi diğer konuda maaş konusu. Ben buraya geldim. Ne kazanacağım değil mi? Şimdi geldiğinde arkadaşlar çok böyle yüksek maaşlar bekleme. Çok böyle bir bilgin yoksa, iyi bir mesleğin yoksa bekleme. Dilin yoksa zaten hiç bekleme. Aşağılanacaksın burada. Ufak tefek işler yapmaya çalıştıracaklar falan sana. Şöyle de bir durum var. Sen şimdi evet burada çalışıyorsun. Aylık kazancın 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dolar işte neyse. Önemli değil. Ya para kazanılıyor da para çok hızlı bir şekilde geri gidiyor yani. Şimdi yani dışarıdan göründüğü gibi çok para kazanıyorsun ama hemen zengin oluyorsun gibi bir durum yok. Sen eğer bu parayı ya benim ana yolda ne işim var? Biz geri aşağı inelim. Bak Porsche binmiş mesela gidiyor. Ya şu Porsche'un fiyatı belki 80-90 bin dolar. Alabilirsin krediyle niye alamayasın ki 10 sene al. Da ne yapacaksın abi yani Porsche binip inşaatta çalışmaya mı gideceksin? Yani bunu bizim Türk milleti idrak edemiyor. Ya da bu benim düşüncem. Neyse abi. Yani maaş şöyle sen maaşı kazandın ama maaşı elinde tutarsan hiçbir şey harcamazsan o maaşı da Türkiye'ye götürürsen belki biraz para kazanırsın. Ama abi zaten Türkiye'de de artık çok pahalı ki. Ben en son Türkiye'ye 2025 yazında geldim. Türkiye'de çok pahalı. Ev almak istesen alamıyorsun. Kiralar pahalı. Yeme içme pahalı. Bana göre Kanada biraz daha ucuz. Yani ben geldiğimde çok fazla para harcadım mesela. Sen burada o kadar para harcamıyorsun ki dışarıda yeme içmede falan. Dışarıda Türkiye'de bir şey yiyip içiyorsun. O bile çok pahalı. Getirdiği yemek zaten hak getire yani. Adam suratı 5 karış. Aldığı paradan memnun değil. Patronundan memnun değil. Çalışsan olur, çalışmasan olur mantığında. O da haklı, ona da hak veriyorum. Yediğin yemek zaten belirsiz bir şey. Yani Türkiye'de pahalı. Sen burada kazandığın parayla anca burada işte bir şeyler yapmaya çalışacaksın abi. Burada kazandığın para seni Türkiye'de zengin etmeyecek. Böyle bir şey yok. Belki de bu bir 5 sene, bir 10 sene, 15 sene önce gelseydik eğer olurdu. Ama şu anda gelecekler için, bizim için böyle bir şey yok abi. Bana inanın. Ya sen burada güzel bir ticaret yapmıyorsan, aylık 10, 20, 30 bin dolar falan kazanmıyorsan öyle bir dünya yok. Hiçbir şey yapamıyorsun ama sen buraya geldin işte 3-5 bin dolar kazanıyorsun falan. Ya abi burada sen işte anca böyle
İşte bisiklete binersin benim gibi. Normal standart bir araban olur, yaşamın olur falan. Öyle devam edersin. Zaten bizim de istediğimiz o, çok fazla bir şey istemiyoruz. Ama yani hiç çok fazla para kazanıp Türkiye'de 3-5 daire alayım, arabalarım olsun, yatım katım, öyle bir dünya yok. Sen benim lafıma inan. Yoksa mesela şu evler falan biraz daha hayal olacak. Şimdi sen buraya geldin. İlk senin alacağın maaş 2000 dolar, 2500 dolar olacak. Çünkü asgari ücret bu. Seni o geçindirir mi? Geçindirir abi, tabii ki. Neden geçindirmesin? Şimdi en basit bir matematik işlemi yaparsak 1500 dolara bir ev kiralasan, tamam mı? Buradan aşağı şeye gidiyoruz. Aşağı köprüye ineceğim şimdi buradan. Şimdi sen 1500 dolara bir ev kiralasan, 100 dolar işte masrafın olsun, 1600. Tek başınasın, 500 dolar da yeme içmeye masrafın olsun, 2100. İşte arabanın sigortasıydı, işte benzini falan, onları da işte 500 ekle. 2500-2600, yani neredeyse 3000 dolara falan geldin. 3000 dolardan sen şu anda fitsin. Yani maaşını alıp direkt harcadın. Hiç böyle kenara bir şey atamadın. Ekstradan bir şey alamadın. Ekstradan bir şey yapamadın vesaire. Nereden kısabilirsin? Sigortanı düşürürsün. İşte araban belki biraz daha ucuz olabilir. Ya da işte birkaç kişiyle ev kiralarsın. Oralardan biraz daha kısabilirsin. Yani 50-50 oluyorsun. Ama sen buraya geldin, güzel bir işte iş öğrendin, meslek edindin falan. Böyle aylık bir 4000, 5000, 6000 dolarlara çıkarttın. Ya da işte herkesin yaptığı gibi truck driver falan oldun. Öyle biraz daha güzel paralar kazanabilirsin. Biraz daha iyi yaşayabilirsin arkadaşlar. Yani burada abi standart bir yaşam yaşıyorsun. Mücadele her zaman ediyorsun. Mücadele etmeden maalesef olmuyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Kafan biraz daha rahat Türkiye'ye göre. Evet, ekonomik sorunlar var. İşte oturum sorunları, şu sorunları var ama biraz daha kafan rahat. Yani sabah işine gidiyorsun, akşam evine geliyorsun. İnşallah bir sorun vesaire yaşamazsan iş yerinde. Ardından kiranı ödüyorsun. Faturaları, maaşın işte zamanında geliyor. Tabii güzel yerlerde de çalışacaksın. Ve abuk subuk yerlerde çalışmayacaksın. 3-5 kişinin çalıştığı yerlerden uzak duracaksın. Güvensiz yerlerde çalışmayacaksın. Maaşın zamanında yatacak. Mesain zamanında yatacak. Bunlara güvenin. Onun dışında işte bu abi ya güzel bir yaşam. Ama çok fazla şeyler beklemeyin tabii ki de. Bunlar buranın gerçekleri. Mesela şu anda bulunduğum ortamdaki daireler, pardon evler biraz daha güzel, lüks. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar falan olabilir buradaki fiyatlar. Thank you. How are you? Ben de iyiyim. Amca biraz somurtkan. Önemli değil. Olaylar böyle. Evler bu şekilde güzel. Mesela buradakilerin hepsi zengin, varlıklı ailelerdir büyük ihtimal. Çünkü evler pahalı. 1-2 milyon dolardır. Arabalara bakarsan arabalar standart arabalar. Çünkü adamlar arabaları önemsemiyor. Sen bunların işte evin önündeki şu ağaç işlerini falan yaparsın. Tahta işlerini bilmem ne, taş maş. Onlardan para kazanırsın falan. Bizim yapacağımız işler böyle. Ama işte ticaret yapmazsan, biraz aklını kullanmazsan, işte IT işleri falan böyle, internet işleri yapmazsan maalesef olacak şekilde. Bunlar. Bunun dışında bu şekilde arkadaşlar. Başka bahsetmediğim konu var mı diye düşünüyorum ama bilemedim. Yani benim de zorlandığım zamanlar oldu. Yalnızlık hissi, işte alışma süreci. Bunlar gerçek şeyler ama ben 17-18 yaşlarında Ukrayna'ya gittiğim için ben alışkınım yani. Yalnızlık işte, yeni bir dil, yeni bir ortam, kültür falan, ben bunlara okeyim. Bunlar olsa da olur. Sıkıntı olmuyor. Ee, Yani genel olarak toparlayacak olursam, Kanada pahalı mı? Evet pahalı ama burada kazanılan parayla dengeli bir hayat yaşayabilirsin. Yani Türkiye'deki gibi işte kazandığın para yetmiyor durumu burada biraz daha farklı. Ama yine de kolay değil. Eğer planlı gelirsen, çalışsızsan, neyle karşılaşacağını bilirsen yani burada güzel bir hayat kurabilirsin. Evinde alabilirsin, mortgage falan.
Yani çok basit işler arkadaşlar. Zaten Kanada sizi buraya bağlıyor. Sen burada çalışmak istediğin sürece bütün her şeyi sana kredili şekilde verecekler. Bütün her şeyi sen krediyle alacaksın. Onlar da seni buraya bağlıyor. Diyor ki işte tamam abi al sana ev. Sana 30 sene kredi. Öde. Al sana araba 10 sene kredi. Çalış öde abi bana ne diyor. Yani bir şey, çalışmazsan ödemezsen de gelip arabanın kapının önünden alırlar. GPS oluyor zaten arabalar. Yani sistemi çok güzel kurmuşlar. Sistemin bir parçası oluyorsun. Şikayetçi misin? Değilsin. Türkiye'de bunlar biraz daha zor çünkü. Türkiye'de bir faizle kredi çekmek istesen bir ev alsan 3 tane kredi alıyorsun. Burada belki bir buçuk alıyorsun yani. Bir buçuk ev alırsın. Bir buçuk ev parası ödüyorsun ama Türkiye'de 3 tane ev ödüyorsun. Vesaire konular çok karıştı. Ben böyle genel böyle hitap ediyorum işte sohbet ediyoruz. Sohbet tarzında falan muhabbet ediyorum sizinle. Çok fazla böyle konuya falan böyle odaklanmıyorum. Hani böyle canlı yayında işte sohbet ediyorlar falan ya. Aynı onun gibi oldu ama böyle merak ettiklerimiz olur falan böyle. Sorarsanız cevaplarım çok güzel evler var ya gerçekten. Evler falan, arabalar. Bunlar tabii ki Edmonton yani Türkiye'ye göre arkadaşlar Türkiye'nin Konya'sı, Erzurum'u falan. Buranın bir de işte bir Toronto, Vancouver falan kısmı var. Oralardaki evleri görsek zaten bayılırız abi. Oralar biraz daha güzel. Oralar yine idare ediyor. Bisikletten bir ses geliyor ama hala anlamadım. Yani sonuç olarak gelecek olursak arkadaşlar buraya hayal kurarak gelirsen her şeyin yani kolay olacağını düşünürsen hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Hayal kurma. Buraya gel, yaşa, gör. Bir deneyimle. Ben size arkadaşlar tamamen gerçekleri anlatmaya çalıştım. Yani eğer bu tarz işte gerçek filtresiz şekilde böyle abartmadan Kanada'yı işte Kanada'nın durumunu sadece Kanada değil yani yarın belki Ukrayna'ya döneriz. Oraya bu şekilde anlatmaya çalışırım. Bu şekilde dinlemek istersen işte takipte kal. Abone ol falan böyle soruların falan olursa bana yorumlardan yaz. Ben de onları cevaplamaya çalışayım. İstersen özelden de yaz. Hiç problem değil. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz ben Ukrayna'da daha önceden vize oturum Ukrayna ile alakalı bütün işleri yapıyordum. Onu yine devam ettireceğiz çünkü çoğu kişi şu anda Ukrayna'ya geri dönüyor. Onu yapacağız Ukrayna düşünenler için. Onu planlıyorum şu anda. Ayrıyetten üniversite işlerine geri döneceğim. Üniversite işlerini yapmayı planlıyorum. Sadece Kanada ve Ukrayna için değil, pardon Ukrayna için değil sadece yani Kanada'yı da içine katacağım. İşte onun dışında Avrupa işleri falan. Onları biraz daha böyle profesyonel hale getireceğiz. Zaten yaptığım işler ama firmamız var. Biraz daha onları güzel ve yoğun şekilde süreceğiz. Çünkü sadece Türkler değil abi bu arada. Bütün dünya yurt dışına açılmak istiyor yani atıyorum bir Azerbaycanlı Türk ya da işte Türkmen, Kazak falan onlar da yani ülkesinden çıkmak istiyor. Başka ülkelere gitmek istiyor. Sadece biz Türkler değil yani. Zaten ben bütün herkese yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Firma bütün herkese yardımcı oluyor. İlerleyen günlerde de bu konulardan biraz bahsedeceğim. İşte vize alımı, nereye taşınman lazım, nerede ne okuman lazım. Mesela yurt dışına en kolay gitme yolları falan. Bunlardan bahsedeceğim. Ondan dolayı takipte kalın.